Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizler için hafta sonu kahvaltısına çok yakışacağını düşündüğüm çok güzel bir tarif hazırladım. Buyurun başlayalım. Yoğurma kabımıza bir su bardağı ılık süt alıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı kuru maya ekliyoruz. Onun da üzerine bir tatlı kaşığı şeker ekledikten sonra karıştırıyoruz. Bu tarifte çok fazla un kullanmıyoruz bakın. 200 mililitrelik su bardağıyla toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullanacağız. Evet bakın, 1 çay kaşığı da tuz ilave edip önce şöyle bir karıştırıp ardından da yoğurma işlemine başlıyoruz. Yoğurma sırasında hamur elinize yapışabilir, ancak yoğurdukça bu yapışmanın kaybolduğunu göreceksiniz. 5 dakika kadar yoğuruyoruz ve üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip üzerini kapatıp 2 katına çıkana kadar bekletiyoruz. Sizinki ne kadar sürede 2 katına çıktı derseniz, benimki 45 dakikada 2 katına çıktı. Bu hamuru akşamdan yoğurup buzdolabına koyup sabahta bir 10 dakika beklettikten sonra şekillendirme işlemine başlayabilirsiniz. Hamurumuz mayalanırken 50 gram tereyağını bir kasenin içine alıyoruz ve üzerine bir baş sarımsağı rendeliyoruz. Pişmiş sarımsak olduğu için kokusu, emin olun, kahvaltıda rahatsız etmeyecek. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Domino's tarzı garlic bread yapıyoruz. Peynirli, sarımsaklı bu ekmek hafta sonu kahvaltılarına ve özellikle misafir sofralarına çok yakışıyor. Sarımsakları rendeledikten sonra yarım demette ince kıyılmış maydanoz ekleyip iyice karıştırıyoruz. Sürülebilir bir kıvama getiriyoruz. Evet, sırada kullanacağımız baharatlar var. Bakın, biraz fesleğen görüyorsunuz. Ardından 4-5 adet kurutulmuş biberim vardı. Bunlar acı biberler. Dilerseniz pul biber de kullanabilirsiniz. Ama ancak ben böyle iri parçalı sevdiğim için kurutulmuş bu biberlerimi değerlendirmek istedim. Evet, iç malzemelerimizi hazırlamış oluyoruz böylece. Bakın, fesleğenimiz, biberimiz, tereyağlı, sarımsaklı maydanozumuz ve 60 gram kadar da rendelenmiş kaşarımız var. Kaşar yerine mozzarella peyniri ya da parmesan da kullanabilirsiniz. Bu arada hamurumuz da mayalandı. Artık onun üzerini açıp şöyle bir havasını alıp iki eşit parçaya bölebiliriz. Evet, 2 su bardağı unla 4 kişiyi kahvaltıda doyurabilirsiniz. Öyle bereketli bir tarif aynı zamanda. Evet bakın, tezgahımızı biraz unluyoruz. Hamurumuzu alıp 2 eşit parçaya ayırıp ardından da bezelere dönüştürüyoruz. Önce elimizle biraz genişletiyoruz. Ardından merdane yardımıyla, ki bunun için hamur açmayı çok da bilmenize gerek yok, sağlı sollu hareketlerle şöyle 2 milim kalınlığında olacak şekilde inceltiyoruz. 30 santim çapında yapabilirsiniz. Hamuru yoğurur yoğurmaz eğer tereyağlı sarımsaklı maydanozlu sosunuzu hazırlarsanız tereyağı erir ve sürülebilir kıvama gelir. Evet bakın, orta bölümüne güzelce bu sostan bir miktar sürüyorum. Domino's'ta çok yediğimiz bir tarifti. Artık evde yaptıktan sonra inanın sipariş vermiyorum. Evet, tereyağlı karışımımızın üzerine bir miktar biberimizden, ardından bir miktar da fesleğenden serpiştirdikten sonra yarısına bolca kaşar ekleyip evet, şöyle yarım ay şeklinde olacak şekilde kapatıyoruz. Bu aşamada parmak uçlarınızı biraz ıslatırsanız çok daha rahat kapandığını göreceksiniz. Evet, diğer bezemizi de yine aynı şekilde açıp üzerine tereyağlı karışımımızdan sürüp onun üzerine de biraz biber ve fesleğen ekledikten sonra
Tekrar kaşarımızı koyup onu da yarım ay şeklinde kapatıyoruz ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize alıyoruz. Artık yarım ay şeklinde kapattıktan sonra fırınınızı açmanızı ve 220 derecede önceden muhakkak çok iyi ısıtmanızı tavsiye ederim. 220-230 derece ideal. Artık şekillendirme işlemine tepside devam edeceğiz. Tereyağlı sarımsaklı maydanozlu sosumuzdan bir miktar ayırmıştık. Şöyle birer tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Onları hazırladığımız ekmeklerin üzerine güzelce yayıyoruz. Ardından bir miktar yine biberimizden ve feslenden serpiştirip kesme aşamasına geçiyoruz. Bıçakla ya da pizza bıçağıyla, ruletle bu şekillendirme işlemini alt katı çok fazla kesmeden ve tamamen parçaları birbirinden ayırmadan yapıyoruz. Bakın dilimledim. Şöyle birer parmak kalınlığında olacak şekilde. Ve 220 derecede 12-14 dakika arasında güzelce pişiriyoruz. Ve evet bakın görüyorsunuz hazır. Nefis, harika görünüyor. Biraz ılıdıktan sonra güzelce dilimleyip servis edebilirsiniz. Sunumu da çok hoş, lezzeti de harika. Misafirleriniz için de eğer hamuru akşamdan yoğurursanız çok güzel bir sürpriz olacaktır. Birazdan iç yapısını da göstereceğim size. Oldukça yumuşak, güzel bir hamuru var ve zaten içine koyduğumuz malzemelerin hepsi birbirinden lezzetli. Evet, her ikisini de pizza tahtamın üzerinde bakın dilimledim ve bu şahane görüntüyü misafirlerime servis ettim. Hem tadına hem görüntüsüne bayıldılar. Sizler de eğer denerseniz lütfen yorumlarınızı yazın ve tarifi beğendiyseniz lütfen beğeni bırakmayı ve özellikle de yorum yazmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşça kalın.